Merhaba, şöyle bir soruyla başlayalım. Özünüzde iyi bir insan mısınız, yoksa içinizde bir yerlerde bastırdığınız bir karanlık mı var? Bu soru, inanın insanlık tarihi kadar eski. İşte bugün tam da bu sorunun kalbine inen antik Çinli bilge Mengzi'nin felsefesini mercek altına alacağız. Ve onun bize 2000 yıl öncesinden sunduğu şaşırtıcı derecede modern cevabı hep birlikte keşfedeceğiz. Ama başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Bir anlığına hayal edin. Aniden tehlike içinde olan birini görüyorsunuz. İlk tepkiniz ne olurdu? Ama bakın, hiç düşünmeden o ilk saniyede içgüdüsel olarak ne hissederdiniz? Bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutun, çünkü Mengzi'nin bütün felsefesi işte o kısacık anın üzerine kurulu. İşte Mengzi'nin o meşhur düşünce deneyi. Bu alıntı her şeyin başlangıç noktası. Mengzi'ye göre o ilk düşünülmemiş, hesaplanmamış endişe ve merhamet anı var ya, işte o, insan doğasının temel kanıtı. Bu tepkiyi birilerinden aferin almak için ya da bir ödül kazanmak için vermezsiniz. Tamamen içten gelir, tamamen doğaldır. Mengzi için bu durum ahlakın öyle faydacı bir hesap kitap işi olmadığını, aksine varoluşumuzun en derinlerinden gelen bir his olduğunu ispatlar. Peki kimdi bu Mengzi? Fil dişi kulesinde oturup düşünen bir akademisyen mi? Hiç alakası yok. O, Çin tarihinin en çalkantılı, en kanlı dönemlerinden birinde, savaşan devletler döneminde yaşadı. Mengzi'nin gözlerini açtığı dünya tam anlamıyla bir ahlaki çöküşün sahnesiydi. Gördüğünüz gibi sadakat, erdem gibi kavramlar neredeyse anlamını yitirmiş, ihanet ve kaba kuvvet günlük yaşamın bir parçası olmuştu. Böyle bir kaos ortamında insan doğası nedir sorusu entelektüel bir merak değil, medeniyeti kurtarmak için sorulması gereken en acil soruydu. Ve işte bu karanlığın tam ortasında Mengzi neredeyse bir isyan niteliğinde olan o radikal fikri ortaya attı. Sorun bizde değil. Yani özümüzde değil. İnsan doğası kötü değil, iyidir. Gördüğümüz bütün bu vahşet doğamızın bir sonucu değil, tam tersine onun üzerine örten bir pastan ibaret. Şimdi en baştaki o düşünce deneyine geri dönelim. Mengzi için o anlık merhamet hissi, iyiliğimizin bize sonradan öğretilmiş bir sosyal kural olmadığının, aksine en temel ve en doğal halimiz olduğunun kanıtıdır. Bu, herhangi bir çıkar gözetmeksizin saf bir şekilde ortaya çıkan bir tepki. Mengzi bu fikri daha da ileri götürüyor ve dört filiz kavramını ortaya atıyor. Ona göre her insan içinde dört temel erdemin tohumlarını, yani filizlerini taşıyarak doğar. Kuyu başındaki çocuğa duyduğumuz o merhamet, işte o iyilikseverlik filizidir. Kötü bir şey yapmaktan duyduğumuz utanç, doğruluk filizidir. Bir büyüğümüze yer verme isteğimiz, görgü filizidir. Ve bir tartışmada kimin haklı olduğunu sezgisel olarak anlamamız da bilgelik filizidir. Bu filizlerden en önemlisi adeta kök filiz, iyilikseverliktir. Yani hayren. Bu basit bir acıma duygusu değil, çok daha fazlası. Aslında bugün bizim empati dediğimiz şeyin ta kendisi. Başkasının acısını kendi acın gibi hissetme yeteneği. Mengzi'ye göre diğer bütün erdemler işte bu temel bağ kurma yeteneğinden beslenir. Tam da bu noktada aklınıza şu can alıcı sorunun geldiğini duyar gibiyim. Madem hepimizin içinde bu kadar iyi bir potansiyel var, o zaman neden Mengzi'nin yaşadığı dönemde, hatta bizim yaşadığımız dünyada çoğu zaman bu idealden fersah fersah uzak? Mengzi bu zor soruya iki tane çok güçlü metaforla cevap veriyor. Doğuştan gelen iyiliğimizin, yani ontolojik potansiyelimizin neden her zaman çiçek açmadığını açıklamak için bize Öküz Dağı ve sabırsız çiftçi benzetmelerini anlatıyor. Öküz Dağı meseli çevrenin etkisini anlatır. Düşünün, bir zamanlar yemyeşil, ağaçlarla kaplı bir dağ var. Ama sürekli baltalarla kesiliyor, hayvanlar tarafından otlanıyor ve zamanla çırılçıplak çorak bir hale geliyor. Dışarıdan bakan biri bu dağın doğasının hep böyle çorak olduğunu düşünebilir. Ama hayır, bu dağın asıl doğası değil. İşte bu meselenin bizim için anlamı tam da bu. Tıpkı Öküz Dağı gibi insanın iyi doğası da kötü bir çevre, ahlaki ihmal ve sürekli maruz kalınan kötülükler yüzünden aşınabilir. Bir düşünün, her gün sadece şiddet ve nefret söylemiyle beslenen bir ortamda büyüyen birinin merhamet filizinin yeşermesi ne kadar zor olur, değil mi? Zamanla o kadar aşınır ki hem kendimiz hem de başkaları içimizdeki o iyilik potansiyelinin hiç var olmadığını bile düşünebiliriz. İkinci mesele ise bambaşka bir tehlikeye işaret ediyor. Yanlış çabanın tehlikesi. Songye eyaletindeki sabırsız bir çiftçi, ekinlerinin daha hızlı büyümesini o kadar çok istiyor ki gidip onları elleriyle çekiştirmeye başlıyor. Sonuç ne mi? Tahmin ettiğiniz gibi bütün filizler kuruyup gidiyor.
İşte bu da erdemi geliştirmenin doğru yolunu özetliyor. Mengzi'ye göre ahlaki gelişim yani erdem etiği, sabır ve tutarlılık gerektiren yavaş, organik bir süreçtir. Filizlerimizi zorlayamayız. Onları ancak bilinçli olarak seçtiğimiz küçük iyilik eylemleriyle besleyerek, zararlı alışkanlıklardan bir çit gibi koruyarak yavaş yavaş yeşertebiliriz. Peki bütün bu çaba sadece kişisel bir tatmin için mi? Mengzi için cevap kocaman bir hayır. Ona göre bir bahçıvanın kendi bahçesinde öğrendiği o sabır ve özen var ya, işte o aslında koca bir krallığı yönetmenin de temelidir. Bu yüzden Mengzi'nin felsefesi sadece bireysel ahlakla sınırlı kalmaz. Asıl hedef bu ilkeleri siyasete taşımaktır. Bu slaytta Mengzi'nin karşılaştırdığı iki lider tipini görüyoruz. Bir yanda hegemon var, gücü zorla elinde tutan bir tiran, diğer yanda ise gerçek kral var. Gerçek kralın gücü ordularından değil, kendi içindeki iyilik filizlerini başarıyla yeşertmiş olmasından gelir. Bu erdemi bütün ülkeye yayar, halkın refahını kendi refahı gibi görür ve bu yüzden halk da onu severek, isteyerek takip eder. Mengzi'nin siyasi vizyonunun özü, geleneksel bir yorumcudan gelen bu güçlü alıntıyla mükemmel bir şekilde özetleniyor aslında. Bir devletin gücü ve istikrarı, ordularına veya hazinelerine değil, tamamen halkının refahına ve mutluluğuna, yani o kökün ne kadar sağlam olduğuna bağlıdır. Kısacası Mengzi için siyaset ve ahlak birbirinden ayrılamaz. İyi bir yönetici olmak için ne gerekiyorsa iyi bir insan olmak için de aynı şeyler gerekir. Merhamet, doğruluk, görgü ve bilgelik filizlerini sabırla ve özenle yeşertmek. Mengzi'nin bu güçlü metaforlarını günümüze taşıyarak bitirelim. Belki de 21. yüzyıl dünyamız, sosyal medyanın sürekli kıyaslama baskısı, bitmek bilmeyen başarı hırsı ve artan kutuplaşmanın baltalarıyla her gün biraz daha çoraklaşan modern bir öküz dağıdır. Eğer durum buysa, bu dijital ve ahlaki gürültünün içinde içimizdeki o doğal iyilik filizlerine yeniden nasıl su verebiliriz? İşte bu, Mengzi'nin bize 2000 yıl öteden sorduğu ve cevabını her birimizin kendi içinde araması gereken bir soru.